Kanalımdan ve mutfağımdan herkese tekrardan merhabalar. Bugün sizler için şekliyle herkesin hayran kalacağı, aynı zamanda da şöyle yumuşacık, favoriniz olacak bir poğaça tarifi hazırladım. Tadına doyamayacağınız bu güzel poğaça tarifimin hemen detaylarına geçiyorum. İyi seyirler dilerim. Poğaça tarifim için gerekli malzemeleri öncesinde hazırladım. Şimdi yoğurma kasemi alıyorum ve öncelikle içerisine 1 su bardağı ılık sütümü koyuyorum. Sütünüz çok sıcak olmasın, ılık olması yeterli. Sonrasında yine 1 su bardağı ılık suyu da koyuyorum ve ardından üzerine 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum. Sıvı yağımı da ekledikten sonra içerisine 1 paket instant maya ilave ediyorum. Ben instant maya kullandım. Sizler isterseniz yaş maya da kullanabilirsiniz. Şimdi 1 dolu yemek kaşığı toz şekerimi de ekledikten sonra 1 tane yumurtanın sarısını üzeri için ayırıyorum. Sadece akını hamur malzemelerimin içerisine ekliyorum. Öncesinde şöyle bir spatula yardımıyla tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi de yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu ekliyorum. İlk aşamada 5 su bardağı unu ekledim. Şimdi de içerisine 1 tatlı kaşığı kadar mahlep ilave ediyorum. Mahlep poğaçalara güzel bir aroma veriyor. Elinizde varsa eklemenizi tavsiye ederim. Spatula ile tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra bu aşamada 1 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Mayanın aktifleşmesine etki ettiği için tuzu en son ilave etmeniz daha güzel olacaktır. Şimdi 6. bardak unumu ekliyorum ve hamurum yoğunlaşana kadar spatula yardımıyla güzelce bir karıştırıyorum. Poğaça hamurum böyle yoğunlaştıktan sonra artık spatulamı bir kenara bırakıyorum ve elimle yoğurmaya devam ediyorum. Poğaçanızın yumuşak olması için mutlaka hamurunun da yumuşak kıvamlı olmasına özen gösterin. Bu nedenle de unu birden ilave etmeyin. Sizlere de tam bir un miktarı belirtmek için ben yavaş yavaş ve kontrollü olarak unumu ekledim. Şimdi 7. bardak unumu ekleyerek hamurumu 5 dakika boyunca yoğuracağım. Bu şekilde toparlandıktan sonra tezgahımın üzerine de yine bir miktar un serpiştiriyorum ve tezgah üzerinde özlü yumuşak kıvamlı bir hamur oluncaya kadar en az 5 dakika boyunca hamurumu yoğuruyorum. Poğaçamızın hamuru gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Yumuşak kıvamlı bir poğaça hamuru yoğurduktan sonra yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve bir mutfak örtüsüne sararak ortam sıcaklığına göre en az 45 dakika boyunca hamurumu mayalandırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi hamurum çok güzel mayalandı. Eğer vaktiniz yoksa fırınınızı 50 derecede 5 dakika ısıtarak fırın içerisinde de kolaylıkla mayalandırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi hamurumun böyle maya kokusunun çıkması için öncelikle yoğurma kasemin içerisinde biraz karıştırdım ve sonrasında tezgahımın üzerine alarak hamurumu bezelere ayıracağım. Bezelere ayırmadan önce şöyle elimi biraz sıvı yağ ile yağlıyorum ve sonrasında mandalina büyüklüğünde parçalar kopararak yuvarlayarak kenara alıyorum. Poğaça hamurumuz yumuşak kıvamlı olduğu için bu aşamada mutlaka elinizi biraz sıvı yağ ile yağlayın. Bu şekilde hamurdan parçalar kopararak tezgah üzerinde de yuvarlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerden toplamda 21 tane bezem çıktı. Bezelerimi bir servis tabağına alıyorum ve sonrasında kurumaması için de bir poşet geçiriyorum ve kenara alıyorum. Sıra geldi poğaçamıza şekil verme işlemine. Öncesinde 1 su bardağı kavrulmuş susamımı yine bir kasenin içerisine döküyorum. Poğaçaları susamı bulamadan önce hamurumuzu böyle suya biraz batırmamız gerekiyor. Ben bu işlemi yaparken şöyle bir havlu kağıdı hafif ıslatarak bu işlemi yapacağım. Bu sayede elimizde susama çok bulaşmamış olacak. Şimdi yapmış olduğum bezelerden bir tanesini tezgahımın üzerine aldım ve bir hamur kesme kartıyla
bezemi gördüğünüz şekilde toplamda 4 eşit parça olacak şekilde bölüyorum. Sonrasında her bir parçayı öncesinde şöyle avuç içimde yuvarladıktan sonrasında tezgahımın üzerinde böyle ince uzun bir şerit meydana getiriyorum. 4 tane parçayı videoda gördüğünüz şekilde elimizle yuvarlayarak sonrasında da tezgahın üzerinde böyle uzun şeritler haline getirelim ve şeritlerin her birinin aynı uzunlukta olmasına özen gösterelim. Şimdi de oluşturmuş olduğum şeritleri ıslatmış olduğum havlu kağıt olan tabağımın içerisinde şöyle ileri geri hareket ettirerek her yerinin ıslanmasını sağlıyorum. Ve sonrasında kavrulmuş susamın içerisine alarak her yerini güzelce susama buluyorum. Dilerseniz direkt suya batırarak da bu işlemi yapabilirsiniz ama bu şekilde yaptığınızda elinizde daha az susam bulaşmış oluyor. Şimdi her bir parçayı güzelce susama buladıktan sonra şimdi poğaçamın son şeklini verme işlemine geçeceğim. Bir tane susamlı şeritten, bir tane de sade şeritten alıyorum ve tekrar bir tane susamlı ve bir tane sade olmak üzere yan yana diziyorum ve sonrasında uç kısımlarını birbiriyle birleştirdikten sonra ikili olacak şekilde güzelce kendi etrafında doluyorum. Böylelikle son olarak şöyle en uç kısmını da elimle sıkıştırdıktan sonra poğaçamın son şeklini vermiş oluyorum. Şöyle bir tane daha yakından yaparak size göstermek istiyorum. Sade şerit ve susamlı şeritimi aldım. Uç kısımlarını birleştirdim. Tekrar sade ve susamlı olmak üzere toplamda 4 tane şeridi yan yana getirdim. Ve ardından uç kısımlarını elimle birleştirdikten sonra birbirlerinin üzerine gelecek şekilde doluyorum. Son olarak da uç kısmını sıkıştırarak yağlı kağıt serili olan fırın tepsimin içerisine poğaçalarımı yerleştiriyorum. Bu poğaçanın hazırlanmasında pratik olması açısından ilk önce şeritlerinizi oluşturup sonrasında susama bulayarak son şeklini verebilirsiniz. Yapımı da ayrıca eğlenceli, çok da güzel bir poğaça tarifi oluyor. Sizlerin de bu şekilde mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi yağlı kağıt serili olan fırın tepsime poğaçalarımı dizdim. Son olarak şöyle beyaz olan kısımlara da kenara ayırmış olduğum yumurta sarısından böyle 1 çay kaşığı sıvı yağ ekledim ve üzerlerine sürüyorum. Sadece beyaz olan kısımlara yumurta sarısı sürüyoruz. Susamlı olan kısımlara yumurta sarısı sürmüyoruz. Bu aşamada fırınımızı da 200 derece alt üst ayarda fansız olarak açalım ve 5 dakika ısıtalım. Isıtılmış olan fırınıma tepsimi yerleştiriyorum. Fırın içerisindeki poğaçalarım sizlerin de gördüğü gibi çok güzel kabarmaya başladılar. Benim fırınımın ayarına göre 200 derecede alt üst ayarda toplamda yarım saatte çok güzel üzeri ve altı kızarmıştı. Şimdi poğaçalarımı bir kenara alıyorum ve ilk sıcaklığı çıktıktan sonra da size yakından iç dokusunu da göstermek istiyorum. Vermiş olduğum ölçülere göre toplamda 21 tane poğaçayı 2 ayrı tepside pişirdim. Şöyle tepsiyi çıkardıktan sonra da üzerine bir mutfak örtüsü örterek 5 dakika poğaçalarımı dinlendirdim. Böyle yaptığımızda da poğaçalarımız böyle daha yumuşak, daha güzel bir kıvamda oluyor. Şöyle yakından da size poğaçalarımın yumuşaklığını göstermek istiyorum. Sizler de tarifimdeki tüm püf noktalara dikkat ederek böyle yumuşacık ve çok lezzetli poğaçalar hazırlayabilirsiniz. Görüntüsüyle şekline hayran bırakan, aynı zamanda da çok lezzetli bir poğaça tarifini bugün sizlere sunmak istedim. Umarım tarifim sizlerin de hoşunuza gitmiştir. Tarifim hakkında varsa sorularınız, görüş ya da önerileriniz yorumlar kısmına bekliyorum. Kanalıma destek olmak için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka güzel tariflerde yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.